see why they call it lonesome. I'm never lonesome when I go there. Merhabalar, bugün sizlere gizemli kayboluşlardan Controversi'nin sırra kadem basmış olayından bahsedeceğim. Desteklerinizi bekliyorum, iyi dinlemeler. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Controversy, 1924 yılında New Hampshire, Concord'da doğdu. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve gitaristti. Controversy'nin ailesi hakkında çok fazla bilgi yok, ancak annesi Helen Converse ve babası Jesse Converse olduğu biliniyor. Ayrıca Connie'nin bir erkek kardeşi vardı ve aileleri New Hampshire'da yaşıyordu. Ancak Connie'nin hayatı hakkında pek çok bilgi kaydetmemiştir. Kayıp insanların gizemi kaybolan bir kişinin hikayesi, insanların kalplerinde derin bir acı ve üzüntü yaratabilir. Bu durum, sadece yakınları ve tanıdıkları için değil, olayı duyan herkes için de geçerlidir. Başlıyoruz. Controversy tartışmasız ilk modern Amerikalı kadın şarkıcı söz yazarıydı. 1950'lerin ortalarında kendi müziğini yazıp kaydediyordu. Ancak Ağustos 1974'te iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bu videoda onun hayatını, gizemli kayboluşunu tartışıyoruz. Elizabeth Eton Converse, 3 Ağustos 1924'te New Hampshire, Laconia'da doğdu. Son derece zeki ve yaratıcı bir çocuktu ve daha sonra Mount Holyoke Koleji'ne tam burs kazandı. Ancak Elizabeth eğitimini tamamlamadı, adını Con olarak değiştirdi ve yazar ve müzisyen olma hayalinin peşinden gitmek için New York'a gitti. Beatniklerin ve Bohemlerin 1950'lerde kendi karşı kültürlerini yarattığı Greenwich Village'da daha yaratıcı bir yaşam için ebeveynlerinin geleneksel teetotal, tanrı korkusuyla yetiştirilme tarzını reddetti. Converse'in siyasi bir makalesi yayınlandı ve aynı zamanda şiir yazıyor, karikatür çiziyor, yol gezilerine çıkıyor ve kendi kendine gitar çalmayı öğreniyordu. Şarkı yazmaya ve bunları evde bir Crestwood 404 tape kayıt makinesiyle kaydetmeye başladı. Amerikan halk müziği sahnesi, o zamanlar çoğunlukla erkekler tarafından söylenen geleneksel, politik şarkıların hakimiyetindeydi. Solo akustik kadın şarkıcı söz yazarı konsepti, zamanının ilerisindeydi. Converse, Joan Baez ve Vonnie Mitchell gibi geleceğin sanatçılarının yolunu açtı. Converse, Harlem'de piyano bulunan bir daireye taşındığında neredeyse bir gecede müziğinin tarzı ve inceliği değişti ve yeni sesi gelişmeye başladı. O zamanlar Converse, tüm eski gitar şarkılarının bir kasetini kendi kendine kaydetti. Bu proje hem bir retrospektif hem de müzikal olarak bundan sonra nereye gitmek istediğinin bir beyanı gibi görünüyor. Converse, fiziksel görünümü ve imajıyla ilgilenmiyordu. Herhangi bir makyaj yapmıyordu ve genellikle gözlük takıyordu. Uzun sade elbiseleri, mantıklı hırkaları ve topuz ya da at kuyruğu şeklinde topladığı saçlarıyla bir müzisyenden çok bir öğretmene benziyordu. Con çok özel ve bazen yalnız bir insandı ve ciddi kişisel veya cinsel ilişkileri olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Onu en iyi tanıyanlar tarafından muhtemelen bir lezbiyen olduğu öne sürüldü, ancak kendisi gerçeği asla onaylamadı veya reddetmedi. Şarkıcı söz yazarı olma hırsına rağmen, 1954'te KBC'de The Morning Show'da canlı görünmesine rağmen, geleneksel canlı konserlerde çalmadı. Aynı yıl, arkadaşı Gene Deitch'in mutfağında bir dizi şarkı kaydetti. 1940'larda Pete Seeger ve John Lee Hooker'ı kaydetmişti. Deitch ve diğer arkadaşları, Converse'in kariyerine yardımcı olmaya çalıştı, ancak hiçbir zaman başarılı olamadı, müziği aracılığıyla insanlarla tam olarak bağlantıya geçemeyeceğini hissetti. Hiçbir zaman bir kayıt sözleşmesi yapmadı veya o kadar tanınmadı. Ocak 1961'de Bob Dylan'ın Greenwich Village'a taşındığı yıl şarkıları için doğru dinleyiciyi bulamayınca hüsrana uğrayan Converse, müzik sahnesine sırtını dönmeye karar verdi. New York'tan ayrıldı ve Michigan Üniversitesi'nde sekreterlik yaptı ve 1963'te Journal of Conflict Resolution için yazdı.
Journal içine kapandığında işini kaybetti ve ardından histerektomi olması gerektiğini keşfetti. Ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Orta yaşına yaklaşıyordu, hayatında bir işi ve özel bir insan yoktu ve artık çocuk sahibi olamıyordu. Doymamış ve çok depresif hissederek, yoğun bir şekilde içmeye başladı. Arkadaşları tarafından finanse edilen bir Londra tatili ve ardından annesiyle Alaska'ya yaptığı bir gezi, onun moralini pek düzeltmedi. Ağustos 1974'te, 50. yaş gününü kutladıktan bir hafta sonra, ailesine ve arkadaşlarına yeni bir başlangıç yapma ve başka bir yerde yeni bir hayata başlama ihtiyacından bahseden bir dizi mektup gönderdi. Yıllar sonra, 2009 yılında, Converse'in kayboluşu üzerine belgesel bir film çekildi ve bu film sayesinde Converse'in hayatı ve müzikleri daha geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca Converse'in kayboluşunun ardından ortaya çıkan birçok teori ve spekülasyonlar da dikkat çekti. Converse'in müzikleri, bugün hala hayranları tarafından dinlenmekte ve övgüyle karşılanmaktadır. Ayrıca kayboluşu ve sonrasında ortaya çıkan hikayesi, müzikseverlerin ilgisini çeken bir konu olmaya devam etmektedir. Converse'in kayboluşu hakkında pek çok spekülasyon ve teori ortaya atıldı. Bazıları Connie'nin cinsiyet kimliği konusundaki sıkıntılarından bahsederken, diğerleri ise onun başarısızlık ve hayal kırıklıklarıyla mücadele ettiğini düşünüyorlar. Ayrıca Converse'in kayboluşu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız yaşayan insanların güvenlik riskleri ve toplumsal izolasyon sorunları hakkında da bir tartışma konusu oldu. Converse'in müzikleri, yıllar sonra keşfedilerek yeniden popüler hale geldi. Hatta müzikleri birçok farklı sanatçı tarafından yeniden yorumlandı ve coverlandı. Converse'in kayboluşu hakkında belgesel film dışında, birçok gazete, dergi ve internet sitesi de konu hakkında haberler yaptılar. Bu haberler, Converse'in müziklerinin yeniden keşfedilmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu. Sonuç olarak, Converse'in kayboluşu, müzik dünyasında bir efsane haline gelirken, ailesi ve sevenleri için halen bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Gizemli kayıp vakaları, yıllar geçmesine rağmen halen çözülemeyen olaylar arasında yer almaktadır. Bu tür olaylar, genellikle cinayet veya kaçırma gibi şiddet içeren eylemlerle ilişkilidir ve kaybolan kişi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu kayıp vakaları genellikle dünya genelinde büyük ilgi uyandırır ve arama kurtarma ekipleri, polis ve özel dedektifler gibi birçok kişi tarafından araştırılır. Ancak, bazı kayıp vakaları hiçbir iz veya ipucu bulunmadan çözümsüz kalır ve aileler, arkadaşlar ve toplum bu olayların üzüntüsünü uzun süre hisseder. Bu vakaların bazıları öylesine gizemli ki, olayların gerçekleştiği yıllar geçmesine rağmen halen çözülememiştir. Aileler, umutlarını kaybetmeden önce bu olayların çözülmesi için birçok farklı yöntem deneyebilirler, ancak bazen hiçbir şey işe yaramaz. Bu tür olaylar, genellikle insanların hayatlarında büyük bir iz bırakır ve insanları uzun süre etkisi altında tutar. Belki de Converse'in zihnindeki en net içgörü, kardeşi Philip'e yazdığı bir mektup şeklinde gelir. Başka bir mektupta "Bırak gideyim, yapabiliyorsam olayım, yapamıyorsam olmama izin ver," diye yazmıştı. Ve Converse'ye olanların gerçeği hala bir muamma olsa da, Philip Converse kız kardeşinin intihar ederek öldüğüne, hayallerinin sonsuza kadar gerçekleşmediğine inanmaya başladı. Ancak bugün, Converse'in mirası müziğinde yaşıyor ve birçok kişi onu tarihin ilk modern şarkıcı söz yazarı olarak kabul ediyor. Umarım iyidir ve bir yerlerde her şeyi görüp fark etmiştir. Evet arkadaşlar, üzücü bir kayboluşun daha sonuna geldik. Sizlerin teorileriniz nelerdir? Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle. They call